Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün oklava kullanmadan şahane bir tatlı tarifi vermek istiyorum. Çıtır çıtır lokma tatlısı lezzetinde mükemmel bir tatlı tarifidir. Mutlaka tarif defterinize eklemenizi tavsiye ederim. İlk olarak tatlımızın şerbetini hazırlayarak başlayalım tarifimize. 3,5 su bardağı içme suyu uygun bir tencereye alınır. Su kaynatmaya bırakılır. Kaynayan suyun üzerine 3 su bardağı toz şeker eklenir ve şeker eriyene kadar karıştırılır. Çeyrek limonun suyu sıkılır. Ve kaynatmaya bırakılır. Kaynamaya başladığında dakika tutulur. 30-35 dakika kıvamlı bir şerbet hazırlanır ve soğumaya bırakılır. Gördüğünüz gibi kıvam aldı. Altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Hamurunu hazırlayalım. 5 su bardağı elenmiş unun üzerine 1 tatlı kaşığı kuru maya, yarım tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı tarçın ekleyelim. 1 su bardağı süt, 1 adet yumurtanın sarısı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı eklenir. Toplamda 5 su bardağı su ilavesi yaptım. Ve pürüzsüz hamur olana kadar bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırıyorum hamurumu. Krep hamurundan biraz daha cıvık bir hamur olması gerekiyor. Evet, pürüzsüz hamur olana kadar çırpmaya devam ediyorum gördüğünüz gibi. Evet, kıvamı gördüğünüz gibi akışkan olacak. Koyu kıvamlı olmayacak. Krep tavamıza bir damla sıvı yağ damlatalım ve her tarafına gelecek şekilde bir peçete yardımıyla silelim. Tavamızı bir 2 dakika ısıtalım. 1,5 kepçe olacak şekilde hamurdan tavamıza dökelim ve düzgün bir şekilde yayalım. Orta ateşte kontrollü bir şekilde pişirmeye bırakalım. Evet, ters çevirelim, diğer tarafı da pişirelim. Krep hamurundan daha koyu bir şekilde, kuru bir şekilde pişirmeye dikkat edelim. Birkaç sefer döndürerek pişirelim. Ve aynı yöntemle hamurumuzu dökerek pişirmeye devam edelim. Hamurumuz bitene kadar. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, ben pişirmeye devam ediyorum. Hemen iki tarafı pişirdikten sonra ocaktan almıyorum. Kurutuyorum her hamurumu, her yufkamı. Evet, yufkaların kenarlarını sürmek için 2 yemek kaşığı un, yeteri kadar su ekleyelim ve pürüzsüz olana kadar çırpalım. Sürülebilir bir kıvama gelene kadar su ekleyelim. Evet, gördüğünüz gibi kıvam yeterli. Yufkalarımın hepsi pişti. 3 adet yufkayı üst üste alalım. Ve yarısına gelecek şekilde katlayalım. En alttan başlayarak kenarlarına hazırladığımız unlu karışımı sürelim. 2 santim kalınlığında rulo saralım.
İsterseniz makasla, isterseniz bir bıçak yardımıyla bir parmak genişliğinde keselim ve düzeltelim. En son yuvarlak olacak şekilde elimizle düzeltelim. Halka şeklinde olsun. Evet, diğer hamurlarımı da hazırladım. Keserek hazırlıyorum. En son her ruloyu düzeltiyorum. Uygun bir tavada bolca yağ ısıtıyorum ve tavama tatlılarımı alıyorum. Bir kaşık yardımıyla üzerlerine gelecek şekilde yağları ara ara döküyorum. Arkalı önlü kızartmayı bırakıyorum. Ne kadar çıtır kızartırsak tatlımız o kadar çıtır çıtır lezzetli bir tatlı elde etmiş oluruz. Kızartma aşaması önemlidir. Ortasının ve kenarlarının düzgün bir şekilde kızartmaya dikkat edelim. Evet, kızaran tatlıları soğuttuğumuz şerbetin üzerine alalım. Bir 2 dakika şerbetin içinde kalsın. Daha sonra bir süzgece alarak fazla şerbetini süzdürelim. Kalan tatlılarımızı aynı yöntemle kızartmaya devam edelim. Şerbetin içinde fazla bekletmeyelim, tatlılarımız yumuşamasın. Evet, çıtır çıtır olmaya devam edene kadar kızartıyorum. Kızaranları alıyorum. Şerbetin içine atıyorum hemen. 1-2 dakika beklettikten sonra şerbetten çıkartıyorum. Evet, kızartmaya devam ediyorum. Bayağı bereketli bir hamur. Kalabalık misafirlerinize yapabilirsiniz veya hamuru hazırlayıp kenarda bekleterek ertesi gün de kızartabilirsiniz. Taze taze tatlınız hazır olmuş olur bu sayede. Lezzeti tulumba tatlısıyla halka tatlısı arasında güzel bir lezzeti var. Evet, kızaranları şerbetin içine atıyorum. Ve kalanları kızartmaya devam ediyorum gördüğünüz gibi. Evet, son tatlılarımı da şerbetin içine alıyorum. Kalan hamurun içine biraz tuz ilavesi yaptım. Kalanlarını da tuzlu krep şeklinde ikram edeceğim. Hem tatlı hem tuzlu bir tarif çıkmış oluyor aynı hamurdan. Dilerseniz siz hepsini tatlı da yapabilirsiniz. Veya tuz eklemeyerek pişirerek birkaç gün sonra da kızartabilirsiniz aynı hamuru. Evet, üzerine bolca Antep fıstığı serpiyorum.
ve ikrama hazır. Görüntüsüyle şahane bir tatlı. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.